Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere pastanelerden satın almış olduğumuz yaş pastalarda kullanılan pandispanya'nın birebir ölçüsünü vereceğim. Bu tarif pastanede yapılan pandispanya'nın tam ölçüsüdür. Ben şimdi hemen yapılışına geçeceğim. Kanalıma daha halen abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen yapılışına geçiyorum. Gerekli olan malzemeler: 1 su bardağından 2 parmak kadar eksik toz şeker kullanacağım. Gramaj olarak da 120 gram. 1,5 su bardağı un kullanıyorum. 160 gram. Gösterdiğim ölçülerde unu hazırlamanız yeterli olacaktır. 1 tatlı kaşığı dolusu Ovalex kullanıyorum. 15 gram. Ovalex olmadan bu tarif olmaz arkadaşlar. 2 çay kaşığı kabartma tozu kullanıyorum. 5 gram. Yarım çay bardağı soğuk su 50 gram kullanıyorum. 1,5 yemek kaşığı mısır nişastası kullanıyorum. 25 gram olacak. Son olarak da 3 adet yumurta kullanıyorum. Öncelikle tüm sıvı olan malzemeleri ekliyorum. Yumurtayı, suyu da ekledim. Ovalex'i de içerisine ekliyorum. Şimdi diğer kuru olan malzemelerin hepsini ekliyorum. Şimdi çırpma işlemine başlıyorum. İlk önce en düşük devirde çırpacağız. Bir 10 saniye kadar. Daha sonra en yüksek devirde çırpma işlemine devam edeceğim. Önceden ev usulü pandispanya tarifi de paylaşmıştım. Katkı maddesiz, ovalexsiz, kabartma tozu olmadan. Dileyenler o tarifi de yapabilirler. Çok güzel bir tarif. Üstteki çıkan karta tıklayıp o tarife bakabilirsiniz. Arkadaşlar kıvamı da bu şekilde olması gerekiyor. Bu kıvamı yakaladıktan sonra zaten malzememiz hazır demektir. Tepsinin içerisine yanmaz kağıdı yerleştirdim. Üzerine de ayarlanabilir kek kalıbını koydum. Kek kalıbını 16 santim olarak ayarladım. Siz 15 santim olarak da ayarlayabilirsiniz. Tüm malzemeyi kalıbın içerisine döktükten sonra üzerini düzleştiriyorum. Kenarlara doğru yaymamız gerekiyor. Üzerini düzleştirdikten sonra hazır olacak. Pandispanyayı önceden ısıtılmış 150 derece fırında 40-45 dakika pişireceğiz. Alt üst ayarda olacak. Fansız şekilde pişirmemiz gerekiyor. Kontrollü şekilde pişirin. Fırına göre değişiklik gösterebilir. Şu an üzerini düzelttim. Ben dediğim gibi 40-45 dakika 150 derece fırında alt üst ayarda pandispanyayı pişireceğim. Pandispanya pişti, fırından çıkarttım. Gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Çok güzel kabardı. Şimdi yanmaz kağıdı üzerinden alıyorum. Her zaman söylediğim gibi kalıbı tersten, yani pandispanyayı ters şekilde çıkartmayı tercih edin. Çünkü bu şekilde pandispanya hiçbir şekilde parçalanmayacak. Çok da güzel kalıptan ayrılacak. Şu an tam kıvamında. Ben üzerine bastırdığımda eski formuna geri dönüyor. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarif pastanelerde yapılan pandispanya'nın birebir ölçüde tarifidir.
Kanalıma daha halen abone değilseniz kanalıma abone olmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.